Mayıs Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 21 Kasım Cuma bülteniyle karşınızdayız. Sonunda ligler diyoruz. Milli ara bitti. Lanet kalktı diyelim. Çok güzel bir periyot var önümüzde. Ligler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi sonra tekrar ligler derken inanılmaz bir bülten var. İlk maçımız Oslo Bodo Glimt olacak. Öncelikle Norveç semalarına gideceğiz. Orada inanılmaz bir şampiyonluk yarışı var. Bu maçın detayına değineceğiz. Akabinde Danimarka'ya geçeceğiz. Silkeborg Aarhus mücadelesini enine boyuna konuşacağız. Son maçta ise gurmesi olduğumuz bir noktada Bundesliga'ya gidip Mainz Hoffenheim'ın detaylarına bakacağız. Canlı tahtamız ve player tercihimiz her zaman olduğu gibi olacak. Maçlara geçmeden önce size birkaç bilgilendirme yapayım. Her gün saat 4'ten size karşınızda oluyoruz. Biliyorsunuz zaten bunu. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Çok güzel bir eğitim kapanışı videosu çektik. İddiaya dair her şeyi öğreneceğiniz hayatımızdan kesitler olan bir video. Onu da sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Yeni bir içerik etkinliğimiz var. Her cumartesi ve pazar 11'de sizin seçtiğiniz maçları yorumlayacağım. Bunu da topluluklar kısmında salı günü açtığım ankette, cuma günü sonlanacak ankete oy vererek sizler de hangi maçı isterseniz onun yorumlanmasına destek olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Oslo Boda Glimt mücadelesine geçelim. Artık Norveç'te şampiyonluk yarışında Okyay'dan çıktı. Son 2 haftaya giriyoruz. Viking 65 puanla lider. Bodo Glimt ise 64 puanla ikinci sırada. Avantaj Viking'de. Baktığımız zaman öncelikle bir Bodo'nun maçlarına bakalım bu maçtan önce. Bodo Oslo deplasmanından sonrasında son mücadelede artık iplerin tamamen kopacağı maçta Fredrikstad'ı ağırlayacak kendi sahasında. O yüzden Bodo'nun burada bir hata şansı yok. Özellikle Bodo en büyük kazığı aslında Vålerenga deplasmanında 3-1 yenilerek yedi diyebiliriz. Kendi elinde olan avantajı bir noktada Viking'e altın tepside sundu bence. Viking de çok formda. Baktığımız zaman Bodo 28 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 78 gol attılar tam. Kalelerinde ise 27 gol gördüler. Artı 51 averajları var. Ee, Diğer cephede Oslo'ya baktığımızda ise Oslo için lig bitti. 10. sırada şu anda. 28 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetleri var. Onlar da 41 gol atarken kalelerinde 37 gol gördüler. Ve şu anda 35 puanları var. Şimdi burada Oslo ne oynar, Bodo ne oynar? Öncelikle bir ona bakalım. Bodo'nun hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi mücadelesi de olacak. Ama Şampiyonlar Ligi'nde artık havlu atmış bir Bodo var. Ve Juventus'u kendi sahalarında ağırlayacaklar 25 Kasım'da. Baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ne 2 beraberlikle başlamıştı Bodo. Slavia Prag ve Tottenham'la 2-2 berabere kaldılar. Daha sonrasında Galatasaray'ımıza 3-1 mağlup oldular. Akabinde ise Monaco'ya 1-0'la boyun eğdiler. O yüzden yani artık Bodo için Şampiyonlar Ligi'nde üst tarafa gitmek işte 24-16 gibi şeyler yok. Artık tamamen ligdeki şampiyonluğa fokuslanan bir Bodo göreceğimizi düşünüyorum ben. Oslo'nun ise herhangi bir iddiası olmadığı için bu maç aslında rahat ve keyifli bir oyun diye çıkacaktır. Ben bu maçta 2.5 üstü bekliyorum. Bodo'nun galibiyetiyle birleştirilebilir ama Bodo bu tarz maçlarda hatalar yapabilen bir takım. Yani burada evet hataya yer yok. Oslo'yu yenecektir diye düşünüyorum ama burada yenecekse de bence çabuk çabuk maç 3-0'a kadar taşınabilir veya da sürpriz bir Oslo'nun golüyle Bodo zaten kazanmak zorunda kalacaktır. O da 2-1'e, 3-1'e bağlanabilir diye düşünüyorum. Bu maç özelindeki benim ana tercihim 2.5 üstünde olacak. Hadi gelin şimdi ikinci mücadelemizde Silkeborg Aarhus maçına geçelim. Silkeborg iç sahada Avrus'u ağırlayacak. Maça geçmeden öncesinde çok kısa WhatsApp grubumuza değineyim. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Milli ara kötü geçti diyebiliriz bir nebze. Ama zaten milli arada yaşanan sürprizleri hep beraber gördük, deneyimledik. Biz her maçı analiziyle beraber veriyoruz ve yüzdeliklerle birlikte kasamızı beraber yönetiyoruz. Çok cüzi bir ücretimiz var. WhatsApp için ayırdığımız bir bülten oluyor. Kendi listemizi oluşturuyoruz ve canlıda takip edeceğimiz maçları da maçlar başlamadan, maç gününden bir gün önce, 2 gün önce hazırlamış oluyoruz. Sadece maçlar başlıyor ve biz o dakikaları bekliyoruz aslına bakarsak. O yüzden siz de bu sisteme katılmak için 0543 417 75 30 sol alt köşede gördüğünüz numaradan yazarsanız çok hızlı yanıtlar veriyorum. Bilgi almış olursunuz, konuşmuş oluruz, en kötü tanışmış oluruz diyelim ve hadi gelin Silkeborg mücadelesine geçelim. Avrus elinde olan liderliği onlar da aslında Bodo Glimt maçında söylediğim gibi altın tepsiyle sundu. Şu anda Midtjylland 32 puanla lider. Brøndby 31 puanda. Üçüncü sıradaki Aarhus da 31 puanda. Üçüncü sırada. Silkeborg tarafına baktığımızda ise 18 puanla 8. sırada olan bir Silkeborg var.
Aarhus 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken 30 gol attı. Kalesinde ise 17 gol gördü. Silkeborg da çok golcü bir takım. 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetleri var. 22 gol atarken kalelerinde tam 29 gol gördüler. Ben burada da hem Auruz'un isteği hem de Silkeborg'un kendini ilk 6'ya atabilme için, yani şampiyonluk turu için, en azından o küme düşme turunu yaşamamak için bu tarz maçlara önem verdiğini düşünüyorum. İçeride Kopenhag'da çok zorlayan bir Silkeborg vardı. Sanırsam 3-3 bitmişti o maçta. O yüzden burada açık bir oyun bekliyorum ve ilk yarıdan ağların minimum bir kere sarsılacağını düşünüyorum. İki golcü takım, iki keyifli takım. Aurus liderliği geri almak ister. Silkeborg ise böyle büyük takımlara karşı olan maçlarında hem kendi atak yapmayı hem de açık oyun oynamayı seven bir takım. O yüzden burada ilk yarı ağlar minimum bir kere sarsılır diyorum. Hadi gelin şimdi Bundesliga'ya gidelim ve Mainz-Hoffenheim mücadelesini konuşalım. Bir dönem Dortmund'u şampiyonluktan edebilen Mainz şu anda hali işler acısı açıkçası. Hoffenheim'i ağırlayacaklar. Baktığımız zaman Mainz cephesinde şu anda 17. sıradalar. 10 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetleri var. 10 gol atarken kalelerinde tam 18 gol gördüler. 5 puandalar. Hoffenheim ise ligin keyifli takımı, değerlendirdiğimiz bir takım, takip ettiğimiz bir takım. 10 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyetleri var. 21 gol atarken 16 gol gördüler. Burada aslında en dikkat çeken veri benim için Hoffenheim'ın deplasman performansı. Deplasman performansına baktığımızda Hoffenheim Bayern Münih'ten sonrasında ligdeki en iyi deplasman performansına sahip takım. 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlikleri var. Namağlupler ve tam 5 maçta 13 gol atarken kalelerinde sadece 6 gol gördüler. O yüzden buna baktığımız zaman aslında ve Mainz'ın içinde bulunduğu kötü durumu da düşündüğümüzde ben burada net Hoffenheim tarafındayım. Evet, Mainz'ın bir çıkış ihtiyacı var. Burada yadsınamaz bir gerçek ama baktığımız zaman maalesef şu anda Mainz'ın oyunu bize bu çıkış ihtimalini vermiyor. Son 6 maçta sadece bir beraberlik alabilen bir Mainz var. Kalan bütün maçlarını kaybettiler. İç saha maçlarına baktığımızda Dortmund'dan 2 yediler, Leverkusen'den 4 yediler. Werder Bremen ile 1-1 berabere kalan bir Mainz var. Ben Hoffenheim'ın hızlı başlangıçlarına ve hücum performansına güveniyorum açıkçası. O yüzden burada benim ana tercihim deplasman 1.5 üstü yönünde olacak. Güvendiğim maçlardan biridir diyebilirim. Hadi gelin şimdi canlı tahtamız ve player tercihimize bakalım. Hem orada da bir bilgilendirme yapmış olayım size. Canlı tahtasına baktığımızda Nice Marsilya mücadelesinde Marsilya'nın golünü, Hertha Berlin Braunschweig mücadelesinde ise Hertha Berlin'in golünü takip edeceğiz. Tek player tercihimiz var. Player'a baktığımızda Bodo Glimt mücadelesinde Hög'ün gol atacağını düşünüyorum. Bilgilendirme kısmı da dostlar Cuma günündeyiz. Önümüzde çok güzel ve uzun bir bülten var. Cumartesi, pazar Şampiyonlar Ligi, devamında tekrar ligler. O yüzden biraz temkinli başlamakta yarar var. Kasalarınızı da buna göre yönetin derim. Yönetmekte zorlanıyorsanız daha öncesinde de bilgi verdiğim gibi 543 417 73 30'dan yazarsanız birlikte de yönetebiliriz. En azından tanışmış oluruz diyelim. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bahis'te kazandığımız günlerde görüşmek üzere.